Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çalıştığınız firmanın kısıtlı kapasite kaynaklarını veya kullanımlarını farklı bir grafik yöntemiyle gösterebileceğiniz bu çalışmayı nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırlamış olduğum örnekte geriye dönük 3 yılın farklı parametrelerdeki kaynaklarını grafiksel olarak karşılaştırdım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Burada aktif ve pasif alanları kullandığımız kaynağın sıklığını gösteriyor. Aktif olarak kullandığımız kaynaklar, pasif olarak kullandığımız kaynaklar. Aktifler yeşil, pasifler kırmızı olarak görünüyor burada. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için verilerimi alıyorum, kopyalıyorum ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi şuranın tamamını seçiyorum. Ekleye giriyorum. Grafiklerden şunu seçeceğim. Daha sonra şuradan satır sütunu değiştir diyorum ve aktif ve pasifi üst üste alıyorum bu şekilde. Şurayı silebilirim. Şunlar olmasın. Şunlar kalsın. Şuraya geliyorum. Ekseni biçimlendir. Burada alt sınırı 0 deyip sabitleştiriyorum. Otomatikten kurtarıyorum. Şunu da 1 yapıyorum. Daha sonra biraz şöyle daraltacağım. Hatta şunu silebilirim artık. Grafik başlığım da olmasın. Şunları kalın yapalım. Biraz büyütelim. Grafiğimi seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Şuradan boşluğu 0 yapıyorum ve bu şekilde genişlemesini sağlıyorum grafiğimin. Daha sonra bunu kapatıyorum. Veri seçten. Şimdi buradaki sıraya göre dizeceğim bunu. Eğer bir problem varsa sıralama birebir olması gerekiyor bu şekilde. Tamam diyorum. Şimdi grafiğimizin son rutuşlarını yapalım. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Şuraya %100 diyeceğim. Şunlara da %1 diyeceğim. Sırasıyla buradaki tüm verileri şekillendireceğim. Grafiğimi seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir. Buradan dolguya geliyorum. Dolgu, desen dolgusu diyorum. Önce renk seçiyorum buradan. Koyu yeşil diyeceğim. Sırasıyla buradan şekiller seçeceğim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Ben ilk etapta bunu seçtim. Kenarlık olarak da yine koyu yeşil yapalım. Ve kalınlığını 1,5 yapalım. Şimdi şu ikinciye geliyorum. %100 diyorum. Şuna %1 diyeceğim. Bunu seçiyorum. Dolgusundan desen dolgusu, bu sefer bu olsun. Kenarlığı yine düz çizgi ve 1,5 olsun. Şimdi bunda sıra. Şunu %1 yapacağım. Yine dolgu. Sırasıyla hepsine aynı işlem yapacağım. Siz istediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Şimdi aynı işlemleri pasif için de yapacağım. Şunu seçiyorum. Şunları da %1 yapacağım. Sırasıyla bunda kırmızı olarak desen vereceğim.
Evet, tamamlamış oldum grafiğimi de. Şimdi grafiklerimizi çoğaltacağız ve grafiklerimizi bu verilere bağlayacağız. O yüzden Ctrl C, Ctrl V diyorum. Ctrl A ile hepsini seçiyorum. Ama şunları önce biraz yaklaştırayım. Tekrar Ctrl A. Şuradan şekil biçiminden hizala, üste hizala diyorum. Ve yatay olarak dağıtıyorum şu şekilde. Şimdi yapacağınız işlem şu olacak. Bunu seçtiğinizde şuradaki verileri tek tek şöyle sağ tarafa kaydıracaksınız. Örnek olması açısından ben bir tane yapıyorum. Yalnız grafik bozulacak çünkü veriler değişti. Siz demin yaptığınız işlem adımlarının hepsini tekrar yapacaksınız burada. Ben bu yüzden şimdilik bunu yapmıyorum. Geri alıyorum. Ve şuraya shift eşittir rastgele arada 1'den 100'e kadar diyorum. Yüzde işaretini koyuyorum şuraya. Aşağı doğru çektiriyorum. Şunu da şöyle kopyalıyorum şuraya. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.